Nereden Hezel. Ve Denti'nin sözleri söyledi ama şöyle söyledi. Yeni derslerin sonlarında hayatını seven, efendime söyleyeyim, insanların hayatlarını, hikayelerini merak eden, sürekli kendine böyle motivasyon kaynağı arayan, hayatta kalmaya çalışan biri. Bazen dediğim zamanlar oluyor ama bence değilim. Daha iyi ya da daha kötü de değilim. Daha tırdanım ama bence. Daha güçlü olacağımı zannederken ama aniden değilim. Şimdi de 24 yaşında bir içi ayrı süreçte kanser oldum. Ve içi tümörümde ağız ve bölüm bölgemdeydi. Ve bu ikisinin arasında 7 sene vardı. Öyle bir sene ilkini unuttuğum bir 7 seneydi. O zaman normal devam ediyordum hayatıma. Fakat ikincisi daha büyük bir operasyondu. Çünkü ben erteledim ve herkese sakladım ve onun bana dönüşü çok daha büyük ve benden götüren, sizden de götüren bir süreç. Çünkü bence sizden de insanları görmek istemediği bir şey. Yani seksi olmayan, işte 25-30 kilo kaybetmiş insan bedenleri çok güzel görünüyor. Ve diğer insanlar da herkes iyi olsun istiyor. Çünkü kötü önemli değil, çok tahammülümüz önemli, çünkü onu kolay göğüsleyemediğimiz için. O yüzden de biraz korkunç ve ürkütücü veriyor. Değil çünkü tedavisi olan hiçbir şey korkunç değil. Arkadaşlarımın hatırladığı kadarıyla çünkü bence insan beynine çok kötü tecrübelerini hemen unutmak istiyor, yaşamaya devam etmek için. Ama o anlara şahit olan insanlar onu unutmuyorlar. Benim hatırlamadığım o kadar çok şeyler de herhalde ben öyle bir şey yapmamışımdır dediğim şeyde dedim böyle öfkesizliğinden ayağını öğretmişsin, asla hatırlamıyorum öyle bir şey. O yüzden çok az bir kısmını hatırlıyorum. Anlaşılmadığını mesela, çok ötürüm. Yani konuşmaya gözüklüğünden dolayı anlaşılmamak değildir. Yani zazarak da anlaşılmadığım bir dönemlerdi. Yani hastanede böyle yazı tahtasına yazıp gösterdiğinde ona rağmen böyle anlaşılmadığım dönemlerdi. Çok öfkelendim. Çünkü yani benim için çok netti. Bunu nasıl anlamıyorsun? Sen bunu istiyorsun. Evet, öfkeli. Azarlıdı bazen. Ama tüm şeylerine zorbalıkların devam ediyor. Kendine rağmen dedim. Çünkü ben yani söylediklerden şanslı olduğunu düşünüyorum. Benim engelim duyulan ve duyulan da engel. O yüzden de farkındayım. Ama ameliyattan önce de benim bir sürü engelim varmış. Haberim olmadığı. Ama şu an farkında olduğum ve üzerine çalışabileceğim bir şey var. Ama buna rağmen çok utandığım ve saklamak istediğim de bir şeydi. Fakat mümkün olmadığını görünce bu problemime rağmen durdum. Yani sizden yani tamam dedim, yani çok büyük bir acı söpü diye bir şeyler böyle artık bedenin de kontrol etmediği. Dedim tamam ben tamamım yani çünkü ne zaman seni dinliyorum dedim ben de bir hastadan da durar ve bitmiyor ve yeterli buldum yaşadığım ömrü. Ve bu çok bizi tüketti yani. O yüzden de konuştum ve dedim ki teşekkür ederim. Eğer iznimi almak istiyorsan izin veriyorum çünkü gerçekten tanımım.
Test etmek değildi bence, tebrik etmekti. Herkes de sana düzgün bence taraftarın seslerinin acı vericiydi. O yüzden test etmeye yetindim. Bence inatlaştık yani, o yüzden. Ben tamam dedim, dersleri hele dedi falan. Sonra ikna oldum. Sonra çok fazla hayal sürdüm aslında. Yani dedim sahip olduğum her şeyle ilgili dedim çok büyük hayaller sürdüm. Ben umut ettim. Yani umut insanı yaşatıyor dedi büyük bir cümle eserdi ama çok umut ettim, çok hayal sürdüm. Bir de çok iyi insanlar vardı önümde. Dinliyordum. Umarım annesini siz bazen annesini düşünüp hiç annesini bazen çok böyle annesini dediğim bir şeyde herkes her şeyi anlıyor. O yüzden kendisini dinliyorum. Çok zor bir şey. Çok zor bir şey çünkü insan acımaya çok meyilli. Ve gördüğünden ötürü şükretmeye çok meyilli. O anda şey de merak ediyorum, karşımdakinin tepesinden neler geçiyor yani. Benim dışında bir şey denmedi mi? Ayrıca tuttular, acaba ne oldu mu? Yoksa bir dakika ben şimdi seni anlayacağım, şimdi seni anlayabilirim mi? Onunla ilgilenmekten zaten adalet tötezliyorsan da çok zararlıyım deli yüzünden tötezliyorum. Söyleyemem. Söyleyemem. Bence burada olmam bir adım. Çünkü hayatımın son 3 senesini gerçekten utanarak yaşadım. Ve neden utandığımı bilmiyordum. Kendimi daha yeni bir videoda sesli olarak dinledim. Eğer doğuştan beri böyle tanışıyor olsaydım hayatım çok daha kolay olurdu. Ama hep işte tanıştığımız şey yani bir şeyin resmini tutma halini yaşıyorum. Önceden de hayatım yoktu çünkü. Ne deseydim bence burada sesini duymak bir mesele benim için. Ben de kimseyle tanışmıyorum dediğim yerde arkadaşlarımız yaptığımızın organizasyon içinde sürekli benim tanışıyor olmam ve bir dakika ben bunu üreteceğim yerden mesela. Ama ailenin sevmediği, benim de hayatta tuttuğuna inandığım şey inadım ve inat olmam bir mesele öyle. Ben oyunculuğu tamamen terk etmiştim.
Ve ben kendim dediğim de özümüzü örnek istedim. Ve bunun üzerine eğitimler verdim. Ve ameliyat olduğum zaman derse hiç temizleniyordu. Yani biz şu an tersitli bir devlet dediğimizde hale geldi. Ve ben de daha ölümsüz bırakmayacağım dedim. Çünkü ümür teknik güvenmemle vereverici. Yani sürekli acaba dedim ölür mü dediğim yerde de gerçekler verdi. O yüzden çok zannediyordum. Ama sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Arada bir şey dedim ki ben bunu bırakmak istiyorum. Ve bir şey bırakmanın bir tane doğrusu yok. Ben de bunu başka şekilde halledebilirim dedim. Ve evet, şu anda ölümsüzlük etmeye devam ediyorum. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Evet. Nasıl toparlayacağım bilmem ama az önce bir şey et olarak gerçekten hiçbir şeyin bir tane doğrusu yok. Öyle konuşamıyorsanız böyle anlatabilirsiniz. Öyle lanet veremiyorsanız başka türlü lanet verebilirsiniz. Veya öyle sahne istemiyorsanız başka türlü isteyebilirsiniz. Ne kadar istediğinizle böyle önemli ama herkesin hayatta bir sürü yolu var. Özendiğiniz hayatları yaşamamak daha böyle kendi yolunuzu bulmaktan diye düşünüyorum. Benim için çok yeni bir şey yapıyorum. Aslında biraz da kendimi aşmak için yapıyorum bunu. Böyle. Teşekkür ederim. Güzel. Aslında çok uzun zamandır böyle bir şey yapmayı düşünüyordum ama bir türlü cesaret edemiyordum. O yüzden de istediğimizin adını vermem vermeye karar verdim. Her şeye rağmen dedim ve bu programın ilk ilk ziyaretlerinde ben oldum. Eğer sizin de duyulmasını ve görülmesini istediğiniz bir hikayeniz varsa, birilerine cesaret vermek ve yalnız olmadığını hissettirmek istiyorsanız, ben buradayım. Ve de size verelim ve siz bize verin. Bir yerde buluşalım ve tanışalım. Böyle. Teşekkür ederim.